Var varanın, sürsürenin, çok baykuşu var viranenin, izinsiz bağa girenin hali yaman demişler. Tasa kuşu. Bir zamanlar uzak bir köyde Sülün adlı bir kız yaşarmış. Sülün kız çok iyi yürekli bir kızmış. Kimseciklere bir kötülüğü dokunmazmış. Günün birinde babası ölünce Sülün kız çok üzülmüş, karalar bağlamış. Bir süre sonra da içini bir korku kaplamış. Ne dağda tarlamız ne de ovada bağımız var. Biz şimdi ne yapacağız? Sönün ocağımızı neyle yakacağız? Diye düşünmeye başlamış. Sülün kızın bu haline annesi çok üzülüyormuş. Yine bir gün kızını düşünürken görünce kızıyla konuşmaya başlamış. Ah benim güzel kızım, neden kara kara düşünüp duruyorsun? İki el bir baş içindir. Ben çuha dokurum, sen gergi fişlersin. Kimseye muhtaç olmadan geçinir gideriz demiş. Annesinin bu sözleri Sülün kızın içini rahatlatmış. Korkuyu içinden atıp geçmiş işinin başına. Ana kız gece dememişler, gündüz dememişler, dokumuşlar, işlemişler. Dokuyup işlediklerini satarak kimseye muhtaç olmadan yaşamaya başlamışlar. Üstelik biraz para arttırıp köyün üstündeki tepede bir tarla, ovada da bağ almışlar. Almışlar almasına ama o günden sonra Sülün kızın içine yine bir kuruntu düşmüş. Ya tarlamızı sel, bağımızı yel alırsa bunca emeğimiz sele gider, yele gider, yorulduğumuzla kalırız diye kuruntu yapmaya başlamış. Kızcağız korktukça kuruyor, kurdukça korkuyormuş. Kendini kuruntularla yiyip bitiriyormuş. Annesi onun korku ve kuruntularını yüzünden okumuş. Kızının bu hali onu çok üzmüş. Yapma Sülün kızım, etme güzel yavrum. Yağmur yağmadan sele gitme kızım. Ağzına hayra aç ki işin hayırlı olsun. Yoksa böyle ağrımayan başına yağlık bağlarsan başını dertten kurtaramazsın, demiş. Sülün kız annesinin sözlerini duyunca korkularını unutmuş, kuruntularından kurtulmuş, yeniden gayrete gelip çalışmaya başlamış. Tarlayı sürmüşler, bağı bellemişler, alın teriyle kara toprak birleşince ektikleri gövermiş gelmiş, diktikleri yeşermiş gitmiş. Tarlaları da bağları da dillere destan olmuş. Ama Sülün kız durup dururken yine bir kuruntuya kapılmış. Ya asmada üzüm olmazsa, salkımı düzüm olmazsa, ben bu dağda, ben bu bağ mı derim. Annesi kızının sözlerini duyunca çok üzülmüş. Ah kızım, ne diye olur olmaz şeylerin tasasına düşüyorsun. Tasa dediğin ne korkuya benzer ne kuruntuya. Adı var kendi yok bir kuştur o. Nerede avare varsa gidip onu bulur. Ondan sonra da üzüntüden üzüntüye atıp dünyayı dar eder insana. Annesinin bu sözleri Sülün kızın bir kulağından girip öbüründen çıkmış. Annesinin onca dil dökmesine karşın kuruntu yapmaktan, avare avare dolaşmaktan vazgeçmemiş. Tasa kuşunun gözlediği de bu değil miymiş? Kaşla göz arasında varıp kanatlarının arasına almış onu. Sülün kız gözünü bir de açıp bakmış ki ne görsün? Eşsiz bir bahçede oturup durmuyor mu? Ağaçların üstünde kuşlar ötüyor, pınarlardan sular akıyormuş. Ağaçların dallarında türlü türlü meyveler varmış. Böyle bir yerde kimin gözü gönlü açılmaz? Ama Sülün kız ötüşen kuşlara bakıp söylenmiş. Ah keşke bin gözüm bin kulağım olsa da bin güzelliği görüp bin sesi birden duyup dinlesem diye tasa çekmeye başlamış. İşte ne olduysa o anda olmuş. Sülün kız yok yere tasa çekince o anda bütün kuşların ağzı dili tutulmuş, kumrular, kanaryalar, serçeler bile susmuşlar. O zaman tasa kuşu yaprakların arasından Sülün kıza seslenmiş. Avare kız, avare kız, tasa dediğin öyle olmaz böyle olur. Geçti gül, geçti bülbül, ister ağla ister gül. Sülün kız bunları duyunca iyice karartmış içine. Bir süre sonra karnı acıkmış, açlıkta bastırınca iyice umutsuzluğa kapılmış. Bahçedeki ağaçların dallarında asılıp duran meyvelere bakıp mırıldanmış. Şu ağaçların dalları eğil desem eğilse, doğrul desem doğrulsa. Sülün kız meyveleri koparmak için elini uzatmış ama o elini uzattıkça dallar yükseklere çıkmış, bir meyve bile koparamamış.
O sırada tasa kuşu yine yaprakların arasından kıza seslenmiş. Avare kız, avare kız, tasa dediğin öyle olmaz böyle olur. Geçti ayva, geçti nar, ister taş ye, ister çamur. Tasa kuşu bunları der demez kızın içine öyle bir ateş düşmüş ki yüreği yanıp kül olacakmış az kalsın. Gürül gürül akan sulara bakıp mırıldanmış. Ah şu sulardan içsem kanmasam, güneş vursa yanmasam. Sülün kız içmek için suya eğilmiş ama o anda sular çekilmiş ve pınar kurumuş. Kızcağız aç susuz karamsarlık içinde dönüp dururken başını bir taşa vurmuş. Kim başını taşa vurur da ayılmaz ki? Sülün kız da o anda ayılmış, kendi kendine mırıldanmaya başlamış. Ah annemin aşı kuyunun başı, ye tuzlu tuzlu iç buzlu buzlu, ya evde oturup gergefişle, dağ bağa gidip toprağı avuçla, başka ne isterim ki? Sülün kız bunları der demez tepesinde bir hışırtı işitmiş, bir de bakmış ki ne görsün, taşa kuşu ağaçların arasında kanat çırpa çırpa gidiyor. O zaman yüreğine öyle bir su serpilmiş ki Sülün kız rahat bir nefes alıp derin bir oh çekmiş. Oh çeker çekmez de karşısında nereden geldiği belli olmayan ak saçlı bir dede belirmiş. Sülün kıza ben oh dedeyim dile benden ne dilersen. Güler yüz mü istersin tatlı dil mi demiş. Oh dede güler yüzde isterim tatlı dilde ama hepsinden önce annemi isterim ben. Sülün kız bunları deyince dede ona yum gözünü demiş. Kız gözünü yummuş. Bir süre sonra dede aç gözünü demiş. Kız gözünü açmış. Bir de ne görsün? Annesinin dizinin dibinde oturmuyor mu? Oh dedenin yerinde yerler esiyormuş. Sülün kız güldükçe yanağında güller açıyor, konuştukça dudağında bülbüller şakıyormuş. Artık tasa kuşu gelip onun dalına konabilir mi? O günden sonra anne kız çalışıp emek harcayarak yaşamlarını sürdürmüşler. Gelincik günü. Bir varmış bir yokmuş. Develer tellal iken, pireler berber iken, çok eskiden bu topraklarda beyler, paşalar yaşarmış. Bunlardan biri de bir Cermen beyiymiş. Bu beyin gözü gibi bakıp büyüttüğü tek oğlu varmış. Gel zaman git zaman oğlan büyümüş, yakışıklı bir delikanlı olmuş. Gençlik bu, eli avuca sığar mı? Beyoğlu yaşıtlarıyla birlikte ava çıkmaya, gezip eğlenmeye başlamış. O gezip eğlendikçe anne babası da mutlu oluyormuş. Günlerden bir gün Beyoğlu saraya yorgun argın ve üzgün bir şekilde dönmüş. Dönüş o dönüş, bir daha da saraydan dışarı adımını atmamış. Oturduğu yerde oturup kalıyor, gözleri uzaklara dalıp dalıp gidiyormuş. Onun bu halini gören ana baba yüreği dayanır mı? Cermen Bey'in de başı önüne düşmüş. Uzun uzun düşündükten sonra aklına bir fikir gelmiş. Hemen yardımcılarına emir verip dört yana haber salmış. Oğlumun derdinin ne olduğunu anlayıp dermanını bulan kişinin her dileğini yerine getireceğim. Bu haber kısa sürede dört bir yana yayılmış. Uzakta yakında ne kadar cinci, sihirbaz, efsuncu varsa Cermen Bey'in sarayına toplanmış. Beyoğlu'nun sağına soluna geçmişler, allem etmişler, kallem etmişler ama boşuna. Delikanlının ağzından bir tek söz bile çekip alamamışlar. Bunun üzerine arkalarına baka baka oradan ayrılmışlar. Günlerden bir gün Beyoğlu sarayın penceresinde oturmuş, her zamanki gibi kara kara düşünüyormuş. O sırada yaşlı bir kadın pencerenin önünde aşağı yukarı yürümeye başlamış. Oysa sarayın yanına kimse yaklaşamazmış. Ama kadın pencerenin önünde dolanıp duruyormuş. Sonunda Beyoğlu dayanamayıp kadına bağırmış. "Hey nine, burada ne dolanıp duruyorsun? Başından da mı korkmuyorsun?" Yaşlı kadın Beyoğlu'nun konuştuğunu duyunca hemen pencereye yaklaşıp konuşmaya başlamış. "Sorma oğul sorma, derdim dağlardan büyük, analık çok zor. Oğul doğuracağıma taş doğursaydım keşke. Olmaz olası bir oğlum var, avarenin biri, yazı kuşu, yaban taşı. Kapıdan bir çıktı mı evin yolunu unutuyor. Şu kapı senin, bu kapı benim gezip duruyor.
Boş gezen pabuç başa bela getirir diye dilimde tüy bitti. Ama ne öğüt ne de söz dinliyor. Üzüntüden saçım başım ağardı, derdimden gözümün feri kaçtı. Ama ne edeyim, evlat bu, atsan atılmaz, satsan satılmaz. Sonunda bir bilge kişi bana bir öğütte bulundu. Koca nine, dededen kalma bir usul vardır. Belki oğlunun derdine de deva olur. Dünyasına küsmüş birini bulup kan alınacak damarından 7 damla kan alacaksın. 7 gün yıkandığı suya katacaksın. Kim bilir 72 damarından bir damarı ona çeker de 72 günde bir olsun dizini kırıp evde oturur. Ya işte oğul, verdikleri bu öğüt üzerine ben de dört bir yanı aradım taradım ama senden başka birini bulamadım. Söylemeye çekiniyorum ama 7 damla kan verirsen büyük bir iyilik yapmış olacaksın. Yaşlı kadının sözleri Beyoğlu'nu şaşırtmış. Koca nine, benim dünyasına küsmüş bir adam olduğumu nereden biliyorsun? Yaşlı kadın fırsatı kaçırmamış. Ay yiğit, ben adamı gözünden tanırım. Dünyasına küsmüş biri olmasan şu kafesin ardında tek başına oturur musun? Böyle bir günde insan bağlasalar durmaz. Hele senin gibi genç biri. Bugün gelincik günü. Şimdi gelincik bağında iğne atsan yere düşmez. Kum gibi insan kaynıyordur orası. Saklayacak ne var sanki? Dünyana küsmüşsün işte. Eğer yüce gönüllü davranıp bana 7 damla kanı çok görmezsen büyük bir iyilik yapmış olacaksın. Yaşlı kadın Beyoğlu'yla böyle uzun uzun konuşmuş, daha neler neler söylemiş. Söylemiş de sonunda Beyoğlu'nun derdini ağzından çekip alıvermiş. Meğer delikanlı ava gittiği gün bir pınarın başında uyuyup kalmış. Düşünde güzeller güzeli bir peri görmüş. Birbirleriyle gülüp söyleşmişler, güzel vakit geçirmişler. Delikanlı düşten uyanınca bakmış ki ortada hiç kimse yok. Ne adını biliyormuş kızın, ne yurdunu. İşte o günden sonra o güzel kızı düşünmekten uykuları kaçmış, ağzını bıçak açmamış. Beyoğlu bunları anlattıktan sonra yaşlı kadına bakmış. İşte böyle nine, o günden beri dünya başıma zindan oldu. Sen halden anlayan, gün görmüş birine benziyorsun. Acaba düşüme giren bu güzel peri de gelincik gününe katılmış mıdır? Eğer doğruyu söylersen 7 damla değil 77 damla kan veririm sana. Yaşlı kadın Beyoğlu'nun derdinin nedenini öğrenince hemen üstüne gitmiş. Oğul, ben senin kanını ne yapayım? Amacım senin derdini öğrenmekti. Böyle bir günde gelincik bağında herkes gibi oda vardır. 7'sinden 70'ine kadar herkes oraya gider. Haydi, gün batıp da herkes evine dönmeden sen de gidip bir göz at, gönül gezdir. Sevdiğin kızı bulursan sırmalı mendilini başına at, ötesine karışma demiş. Bunu dedikten sonra da hemen beyin yanına koşup ona sevinçli haberi vermiş. Müjdeler olsun beyler beyi müjdeler olsun. Beyzademizi yakıp yandıran derdin nedenini öğrendim. Onun derdi bülbül derdi, bülbülün derdi gül derdi. Cermen Bey'i heyecanla konuşan kadının söylediklerinden bir şey anlamamış. Dur bire hatun kişi, sen sözleri ard arda yuvarlıyorsun ama ben bu sözlerden hiçbir şey anlamadım. Şimdi açıkça söyle bana, nedir oğlumun derdi? Ah beyim, bunda anlaşılmayacak ne var? Ben ne cinniyim, ne sihirbaz ne büyücü ama ummadık taş baş yarar derler. Beyzademizin ağzından her şeyi tereyağından kıl çeker gibi çekip aldım. Senin anlayacağın Bülbüloğlu'nun düşünde bir gül kız görmüş. Bütün derdi tasası buymuş. Artık ferman senden, derman gelincik bağından. Bu dertli kulun dertten anlar ancak. Cermen Bey yaşlı kadına ölünceye dek rahat yaşatacak kadar altın verip göndermiş. Sonra da hemen bir ferman çıkarmış. Gelincik bağında kim varsa hepsi tek tek gelip Beyoğlu'nun önünden geçmiş. Meğerse Beyoğlu'nun vurulduğu kız anadan öksüz, babadan yetim bir kızcağızmış. Delikanlı kızı bir görmüş bayılmış, bir görmüş ayılmış. Sonra hemen sırmalı mendilini çıkarıp kızın başına atmış. Ondan sonrası düğün bayram. Cermen Bey'in oğlu dillere destan bir düğünle sevdiği kızla evlenmiş.
Onlar ermiş muradına, darısı bütün sevenlerin başına. Bu gelenek o günlerden günümüze dek sürüp gelmiş. Gelincik bağı, Çağlak Deresi ya da her köyün, kentin başka bir yerinde bu gelenek sürdürülmüş. Kız anaları kızlarını, oğlan anaları oğullarını alıp gitmişler. O gün orada birbirini görüp seven gençler için daha sonra düğün kurulmuş. Şekerler ezilmiş, şerbetler içilmiş. Günümüzde de bazı bölgelerimizde bu geleneğin benzeri olan uygulamalar hala sürmektedir. Köse Dağı. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer top oynarken eski harman içinde, bir varmış bir yokmuş, çok eskiden uzak bir ülkede bir Türkmen beyi varmış. Türkmen beyi adil bir adammış. Kimsenin malında mülkünde gözü yokmuş. Kendi tarlasından bağından gelen ürünlerle geçinip gidermiş. Aslında kendi tarlasından bağından gelenlerle yalnız o değil, 7 köyün insanı bile yaşayabilirmiş. Ama beyin işlerini gören kahyaları dürüst insanlar değilmiş. Ya har vurup harman savurur ya da parayı su gibi akıtıp kendi küplerine doldururlarmış. Türkmen beyi bir sabretmiş, 2 sabretmiş. Sonra işlerini çekip çevirecek, mallarını idare edecek dürüst bir kahya aramaya başlamış. Öncekilerden ağzı yandığı için kimseyi kolay kolay beğenmemiş. Beyin sarayına gelenlerin hepsi de arkalarına bakarak çıkıp gitmişler. Çünkü beyin gözü hiçbirini tutmamış. Derken bir akşam beyin huzuruna bir köse gelmiş. Türkmen beyi bunu da sınamaya karar vermiş. "A benim kahya molası, sen özü sözü doğru birine benziyorsun ama kahyalık denen iş çok zordur. Otun çöpün dilinden bilmeli, ağızsız dilsizlerin halinden anlamalısın ki emeğin boşa gitmesin. Şimdi seni sınayacağım. Başarırsan kahyam olursun, başaramazsan ötekiler gibi çeker gidersin" demiş. Köse boynunu büküp sınamaya hazır olduğunu bildirmiş. Bunun üzerine bey ona bir kese uzatıp konuşmuş. "İşte sana bir koyun parası. Bununla beğendiğin koyunu al. İster ağla kapağa, ister çobanla otlamaya gönder. 40 gün sonra bu koyunun yününden kürk, derisinden başlık isterim. Gene de koyunumu diri, paramı geri isterim." Köse koyunun parasını alıp çıkmış ama beyin dediklerine bir türlü akıl sır erdirememiş. Boşa koymuş dolmamış, doluya koymuş almamış, gene de umudunu kesmemiş. Kendi kendine düşünmüş. "Koskoca bey, bana oyun edecek değil ya. Elbet bunun bir yolu vardır ama bunu bilse bilse o ağızsız dilsizlerin dilinden anlayanlar bilir" demiş. Köse bunları düşünerek köyün yolunu tutmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Derken yolda bir adama rastlamış. Adamı selamladıktan sonra sormuş. "Nereden geliyorsun?" "Dereköy'den." "Nereye gidiyorsun?" "Tepeköy'e." "Adın ne?" "Ese." "Benimki de Köse." Köse adamla tanıştıktan sonra yolculuğuna onunla devam etmiş. Ese ile Köse uzun süre gitmişler. Derken yollarının üstüne bir yokuş çıkmış. Öyle de dik bir yokuşmuş ki köye kadar da sürüyormuş. Ese kaşlarını çatıp söylenmiş. "Köyümüz çok güzeldir ama bu yokuş belimizi büküyor." Köse başını sallayıp yanıtlamış onu. "Yolumuz yokuş ama yokuşun yarısına kadar ben seni taşırım, yarısından sonra da sen beni taşırsın" demiş. Ese ona şaşkın şaşkın bakmış, bu söze hiçbir anlam verememiş. At yok, araba yok, nasıl taşıyacaklar birbirlerine? "Bu Köse biraz kaçık galiba" diye düşünüp gülmüş. Bir süre daha yürüdükten sonra bu kez köyün yakınındaki tarlaların yanına varmışlar. Ekinler diz boyu, başaklar dolgun mu dolgunmuş. Köse ekinlere bakıp sormuş. "Ekinleriniz çok iyi ama yiyip bitirdiniz mi bunları yoksa daha yiyecek misiniz?" Ese şaşkınlıkla Köse'ye bakmış. Ekinlerin daha bir başağı bile koparılmamışken nasıl yenmiş olabilir diye düşünmüş. Köse'nin kaçık olduğuna iyice inanmış. İki arkadaş yollarına devam etmişler. Biraz daha yürüdükten sonra köyün mezarlığına kadar gelmişler. Köse mezarlığa bakıp sormuş. "Bu adamların hepsi öldü mü, içlerinde yaşayanlar da var mı?" Ese bu sözleri duyunca iyice şaşırmış.
Bu adam öyle böyle değil, tamamen kaçık diye düşünmüş. Köse'ye hiçbir şey söylememiş. Böylece havadan sudan konuşarak köye ulaşmışlar. Ese Köse'yi evine davet etmiş. Birlikte bir yorgunluk kahvesi içelim, biraz dinlen de yoluna öyle devam et demiş. Böylece Köse Ese'nin konuğu olmuş. Ese'nin çok akıllı bir kızı varmış. Kız bir ara babasına sormuş, konuğumuz kimdir, nasıl biridir? Ese önemsemez bir tavırla konuşmuş. Bilmem ki kızım, Köse'nin biri. Akıllı desem akıllı değil, deli desem deli değil. Köyümüze gelen yokuşu gördü, böyle dedi. Tarladaki ekinleri gördü, şöyle dedi. Mezarlığı gördü, öyle dedi. Yol boyunca fındık kabuğunu doldurmayan şeyler söyleyip durdu. Kimine gülüp geçtim, kimine şaşıp kaldım, kimini de duymazdan geldim. Kız babasına gülümseyerek bakıp konuşmuş. Baba sen ne diyorsun? Senin deli dediğin bu adam çok akıllı ve bilge biri. Öyle akıllı sözler etmiş ki fındık kabuğuna değil 7 dünyaya sığmaz. Sen onun sözlerinin anlamını çözememişsin. Yokuşu görünce yarı yere kadar ben seni taşırım, yarısından sonra da sen beni taşırsın demesinin anlamı şudur. Biraz ben dereden tepeden konuşurum, biraz da sen derken yorgunluk duymadan yokuşun başını buluruz demiş. Ese kızına şaşkınlıkla bakmış, kız konuşmasını sürdürmüş. Ekinleri görünce hepsini yiyip bitirdiniz mi yoksa daha yiyecek misiniz demesinin anlamı da şudur. Tarlanızdan çıkanları borca harca mı yatıracaksınız yoksa sapıyla samanıyla hepsi kendi ambarınıza mı girecek demiş. Ese kızının akıllılığı karşısında hiçbir söz edememiş. Kız yine konuşmuş. Mezarlığı görünce bunlar öldü mü yaşıyor mu demesinin anlamı da şudur. Burada yatanların hepsinin adı sana unutulup gitti mi yoksa yaptıkları iyiliklerle, işledikleri işlerle adı kalan ve hala anılan var mı demiş. Ese kızının sözlerini duyunca kızına hayranlıkla bakıp ellerini dizlerine vurmuş. Hay aklınla bin yaşa kızım, Köse ne güzel sözler etmiş ama ben onları anlayamamışım. Gördün mü bak, kim bilir benim hakkımda ne düşünmüştür Köse. Ese kalkıp Köse'nin yanına gitmiş. Onun yolda gelirken söylediği sözleri kızının ağzından yorumlamaya kalkmış. Ama Köse bu sözlerin ona ait olmadığını hemen anlamış. Bire Ese, birbirimizi yolda ölçüp tarttık. Senin ne yokuş yukarı konuşacak dillerin, ne ekilip dikileni ölçecek tellerin, ne de adı kalanları destan edecek dillerin var. Olsaydı daha yoldayken sözlerimin anlamını anlar ve sözüme söz eklerdin. Anlıyorum ki sana bunları bir söyleten var. Onu bulsam, çözemediğim kör düğümü çözmemde bana yardım etmesini isterdim. Ese bu sözleri duyunca kızara bozara konuşmuş. Köse kardeş, doğru söylüyorsun. Senin yolda yokuşta söylediğin sözleri yorumlayan benim kızımdır. Şu çözemediğin düğümü de çözerse böyle bir kızım olduğu için dünyalar benim olur demiş. Ese bunları söyledikten sonra kızını çağırmış. Köse kızın hatırını sorduktan sonra Türkmen Bey'in kendisine söylediği sözleri aktarmış. Ey Ese kızı, akıl yaşta değil baştadır. Belli ki sen ince eleyip sık dokumasını biliyorsun. Dinle şimdi, bakalım bu düğümü çözebilecek misin? Türkmen Bey bana bir koyun alacak kadar para verdi. 40 gün sonra yününden kürk, derisinden başlık istiyor. Kanından kan, canından can istiyor. Gene de koyunu diri, parayı geri istiyor. Olacak şey mi bu? Ese'nin kızı gülerek yanıt vermiş. Köse dayı, sen herkese akıl dağıtırken bunu anlayamadın mı? Şimdi beni iyi dinle. Bu parayla hemen doğum yapacak bir koyun alırsın. Yünlü yapağlı bir koyun. Karamanın karısından olursa bir yerine 2 kuzu verir. 40 gün koyunu sağıp sütünü satarak beyin parasını yerine koyarsın. Yününü yapağısını eğirtip dokutarak ona bir kürk yaptırırsın. 2 kuzudan birini canından candır der verirsin. Birini de kanından kandır deyip yatırır kesersin. Yününden kürk, derisinden başlık, etinden kebap yapar götürürsün. Böylece beyin her dediği yerine geldikten sonra koyununu diri, parasını da geri verirsin. Kızın bu sözlerini duyan Köse'nin parmağı ağzında kalmış. Sonra da hiç vakit geçirmeden kızın dediklerini bir bir yapmış.
40 güne varmadan da beyin konağının kapısını çalmış. Türkmen Bey'i Köse'nin her dediğini yaptığını görünce şaşıp kalmış. Bir süre düşündükten sonra Köse'ye sormuş. Görüyorum ki söylediğim her şeyi yerine getirmişsin. Köse olalı bir kuş tutmuşsun. Şimdi söyle bakalım, kimin ağzıyla tuttun bunu? Korkmana gerek yok, bana dürüstçe söyleyebilirsin. Benim padişahlar gibi ne 40 katırım ne de 40 satırım var. Ölüm yok ya ucunda, bana doğruyu söyle. Köse boynunu büküp yanıtlamış. Bir beyim neden yalan söyleyeyim, ben de biraz şeyler bilirim ama şu koyunu diri, parayı geri getirme işine akıl sır erdirememiştim. Çok merak ettim ve öğrenmek istedim. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp diyerek düştüm yollara. Orası senin, burası benim derken yolum bir köye düştü. Köyde bir kız çıktı karşıma. Akıllı mı akıllı, bilgili mi bilgili. Söylediğin sözleri bana bir bir yorumladı. Ben onun söylediklerini yaptım. Artık kahyalığı kime istersen ona ver. Ben bu arada yeni bir akıl öğrendim ya, o bana yeter. Türkmen Bey'i kızın aklına şaşmış da hayran kalmış. Köse'nin dürüstlüğünden de çok hoşlanmış ve hemen niyetini değiştirmiş. Köse'yi ne kahya yapmış ne vezir, hemen kızıyla evlendirip kendisine damat yapmış. Ona, ey benim köse damadım, şimdi dikkatle dinle beni. Bu dünya bir gemi, akıl yelkeni, fikir dümeni, kullan kendini, göreyim seni demiş. Başına bu devlet kuşu konunca köse mutluluğa ermiş, sakalı çıkmış, bey kızıyla esenlik içinde yaşamaya başlamış. Ama Türkmen Bey'i Esen'in akıllı kızını unutmamış. Hemen al bayrak kaldırıp davullar dövdürerek kızı köyden getirtmiş. 40 gün 40 gece düğün yaparak oğluyla evlendirmiş. Onlar da yemiş içmiş muratlarına ermişler. İşte o günden sonra o dağın adı Köse Dağı, köyün adı da Eseköy'e olmuş. Bektaşi'nin mintanı. Bektaşi oturmuş, nargilesini fokurdatırken münasebetsizin biri gelmiş. Baba erenler gömleğin kirlenmiş demiş. Ne var yani demiş Bektaşi. Yıkasana. Yıkasam ne olacak, tekrar kirlenecek. Tekrar yıka, yine kirlenecek, yine yıka. Bektaşi köpürmüş. Ulan ben bu dünyaya mintan yıkamaya mı geldim? Geçmişe şöyle bir göz attığınız anlarda Bektaşi'nin öfkesini anlamak kolay. Şunu yap bunu yap, hep bir mintan yıkamışsın, o mintan hep kirlenmiş, ömür mintan yıkamakla geçmiş. Baba erenler yine oturmuş nargilesini fokurdatıyor, etrafındakileri de bir şeyler anlatıyorken laf gelmiş ay mehtabına. Bektaşi parmağıyla ayı göstererek bir şey söylemiş. Fakat bakmış ki etrafındakilerin gözü ayda değil de parmağının ucunda. Ayı görecek hali bile olmayanlara ben ne anlatayım demiş. Etrafındaki herkesi kovmuş, kendi dünyasına dalmış. Ay var, dünya var. Bakışları ve beyinleri onları gösteren parmağın ucundan ileri gidemeyenler var. Baba erenler gibi öfkelenip böylelerini kovmak ve kendi dünyanda yaşamak da var. Parmağının ucuyla gösterdiğine bakmaları için uğraşmaya devam etmek de var. Geçmişe bakarken baba erenlerin öfkesiyle burulmak da var. Parmağın ucunun gösterdiğinin daha ötesine ileriye bakarak nargileyi daha bir keyifle fokurdatmak da var. İyi haber. Fazlasıyla mağrur, fazlasıyla kendine güvenen, kendisini herkesten akıllı gören genç bir bey vardı. Çevresindeki deneyimli bilgin kişiler de beye pek yaklaşamıyor, hatta bazı durumlarda görüşlerini bile söyleyemiyorlardı. Bir gün genç bey mahiyetiyle birlikte şehirde gezmeye çıktı. Bir süre gezdiler, sonra karınları acıktı ve tanıdıkları bir kişinin evinin bahçesine gittiler. Yediler, içtiler. Tam çıkarlarken beyin yanına bir kadın yaklaştı. Kadın ağlayarak dul olduğunu, işi olmadığını, çocuğunun çok hasta olduğunu, ilaç alacak parası olmadığını, ne yapacağını bilemediğini anlattı durdu. Ağladı anlattı, anlattı ağladı. Çevresindekiler ilk kez beyin etkilendiğini gördüler. Bey ağlayıp anlatan kadını sabırla dinledi. Sonunda kendisinden ne istediğini sordu. Kadın yine gözyaşları arasında para, beyimizden para istiyorum dedi.
Çevresindekiler birbirlerine şaşkınlıkla bakarken bey cebindeki keseyi çıkardı ve olduğu gibi kadına verdi. Kadın binlerce kere teşekkür etti. Genç beyin elini öptü, dualar etti. Sonra bir anda ortadan kayboldu. Bey ve mahiyetindekiler saraya döndü. Bey oturdu, herkes oturdu ama kimse konuşmuyordu. Bey sordu, "Ne oluyor? Bir şey söyleyeceksiniz de söyleyemiyor musunuz?" Çevredekiler yine sessizce durdular. "Haydi söyleyin," diye üsteledi bey. Biri ayağa kalktı ve söyledi. "Beyim, kesenizi verdiğiniz kadın bir yalancıdır. Böyle hikayeler anlatır. Kendisine inanan insanların paralarını alır." Bey bu sözleri duyar duymaz ayağa fırladı. Bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Bir süre böyle gezindikten sonra sordu. "Bu kadının küçük bir çocuğu var mı?" "Var," diye cevap geldi. Bey yine sordu. "Bu çocuk hasta ve ölmek üzere değil mi?" "Hayır değil," diye cevap geldi. Genç bey gülümsedi. "Çok güzel, son günlerde duyduğum en iyi haber bu." Çevresindekiler de gülümsedi. Genç beyin eğitimi başlamıştı. Seçkin kişi, üstün kişi. İnsanın üstünlük haline varmasının bayağı insan olmaktan çıkıp seçkin insan olmasının yolu akıldır. Confucius öğrencileriyle ya da kendisinden akıl soran yöneticilerle yaptığı konuşmalarda üstün insan, seçkin insan tanımları getirir. Seçkin ve üstün olmak için gerçeği görmek gerekir. Sabah erkenden gerçeği görmek ve o günün akşamına ölmek bir insan için hiç de kötü bir durum değildir bu. Confucius seçkin insanın kaçınması gereken 3 şeyi anlatır. Bana ayıp gelen, bana bayağı gelen, bana tehlikeli gelen 3 şey vardır. Kim ki gençliğinde öğrenmek için kendini yormazsa, onun ihtiyarlığında da öğretecek bir şey olmaz. Bunu ben ayıp sayarım. Kim ki memleketinden ayrılır ve uzakta bir hükümdarın hizmetinde başarı kazanır, sonradan eski tanıdıklarından birine rastlar ve eski günlerinden edilecek bir söz bulamaz, bunu bayağılık sayarım. Kim ki aşağı insanlarla düşüp kalkar ve saygıdeğer insanlara yaklaşmaz, ben bunu tehlikeli görürüm. Üstün insanı bayağı kişilerden ayıran 3 özellik vardır. Adamlık onu basit acılardan kurtarır. Bilgelik onu anlamsız kuşkulardan kurtarır. Kararlılık onu gereksiz korkulardan kurtarır. Seçkin insanın kaygıları ve farklı utançları vardır. Confucius şöyle anlatır. Seçkin insan 3 şey için tasalanır. Bir şeyi henüz öğrenmemişse onu öğrenemediği için tasalanır. Bir şeyi öğrenmiş ama tam benimseyememişse bunun için tasalanır. Bir şeyi öğrenmiş, benimsemiş ama henüz uygulamamışsa bunun için de tasalanır. Seçkin insan 5 çeşit şeyden utanır. Uygun fikri olup da bunu aktarmak için doğru ifadeyi bulamamışsa utanır. Gereken sözü ve ifadeyi bulup da sözüne uygun davranamamışsa utanır. Bir değerli şeyi elde edip kendi yanlışı yüzünden kaybetmişse utanır. Toprağı mülkü olup da ona göre halkı olmamasından utanır. Gücü kendisinin gücüne denk olan bir hasmının başarı bakımından kendisini geçmesinden utanır. Confucius'un üstün insan, seçkin insan tanımlarını dinleyen öğrencileri de kendi görüşlerini söyler. 1. öğrenci, üstün insan önce güven kazanır ancak ondan sonra emrindekileri iş yükler. Eğer güven olmadan iş yüklerse emrindekiler bunu zulüm sayar. Üstün insan önce hükümdarının güvenini sağlar, sonra itiraz eder. Eğer güven sağlamadan itiraz ederse hükümdar bunu isyan sayar. 2. öğrenci, üstün insanın kötülüğü tıpkı güneş ya da ayın tutulması gibidir. Üstün insan bir hata yaptığı zaman bütün insanlar onu görür. Hatasını düzeltince de insanlar yeniden başlarını kaldırıp ona bakmaya başlarlar. Asıl uğursuz kim? Fazlasıyla mağrur ve katı bir hükümdar vardı. En çok önem verdiği şey avdı. Kendisine konuk olarak kim gelirse gelsin hemen ava çıkılır. Hükümdar konuklara avda ne kadar başarılı olduğunu gösterirdi. Hükümdar 2 av arasında geçen zamanı kaybedilmiş zaman sayardı. İşleri el verse her gün ava çıkacaktı. Bir gün yine yabancı konuklarını toplamış ava giderken sarayın hemen yanında duvarın gölgesinde oturmuş bir derviş gördü.
Derviş dikkatle ava giden kalabalığa bakıyordu. O günkü av hükümdar için tam bir felaket oldu. Tek bir hayvan vuramamış, konuklarına gücünü ve iktidarını gösterememişti. Birkaç gün geçtikten sonra yeni bir av fırsatı doğdu. Hükümdar konukları ve mahiyetindekiler atlarının üzerinden yola çıkarken hükümdar yine o dervişi gördü. Derviş aynı duvarın gölgesine oturmuş ava çıkan topluluğu izliyordu. O gün de hükümdar için korkunç bir gün oldu. Yine tek bir hayvan vuramamış, her attığını ıskalamış ve konuklarına gösterisini yapamamıştı. Kendisini küçük düşmüş hissediyordu. Öfkeyle kıvranırken aklına 2 kez duvar dibinde gördüğü derviş geldi. Tamam, bulmuştu. Uğursuzluk getiren bu dervişti. Onu 2 kez görmüş, o 2 kez de avda rezil olmuştu. Hemen dervişin bulunup getirilmesini emretti. Derviş aynı duvarın dibinde otururken bulundu. Hükümdarın karşısına çıkarıldı. Hükümdar dervişe öfkeyle baktı. Kafan kesilecek dedi. Derviş sessizce durdu. Hükümdar daha da öfkelendi. Neden kafan kesilecek merak etmiyor musun dedi. Derviş hayır dedi. Hükümdar daha da öfkelendi ve bağırmaya başladı. Sen uğursuzsun. Seni her gördüğümde avdan eli boş döndüm. Bu yüzden kafan kesilecek uğursuz adam dedi. Bir şey söyleyebilir miyim dedi derviş. Hükümdar başını salladı. Efendim, ben uğursuz olabilirim ama siz benden daha uğursuzsunuz. Hükümdar ne demek bu diye öfkeyle sıçradı. Çok basit. Siz beni 2 kere gördünüz. Her ikisinde de avdan eli boş döndünüz. Bense sizi 2 kere gördüm ve kafam kesilecek. Şimdi hangimiz daha uğursuz oluyoruz? Dedi derviş. Hikayenin sonunda hükümdarın dervişi affedip etmediği söylenmiyor. Sözün önemi, başı sonu hakkında. Dostlardan birine dedim ki, çok vakit söz söylememeyi seçmeme sebep şudur. Ekseriya söz içinde tesadüfi olarak iyi de bulunur, kötü de bulunur. Düşmanların gözleri ise iyiliği görmez, kötülüğü görür. Dostum dedi ki, kardeş, düşmanın iyilik görmemesi iyidir. Düşmanlık gözüyle bakılınca hüner büyük ayıp görünür. Sadi güldür, fakat düşmanların gözünde dikendir. Düşman iyi bir kimseye rastladığı zaman onun hakkında bu adam yalancıdır, serkeştir diye taş atar. Cihanı parlatan güneş çeşmesi kör yarasının gözüne çirkin görünür. Bir bezirgan 1000 altın ziyan etti. Oğluna dedi ki, sakın bu ziyan lafını kimseye açma. Çocuk, baba ferman sizindir söylemem fakat bunun faydasını bana anlat dedi. Babası, söyleme ta ki musibet 2 olmasın. Birisi sermayenin noksan olması, diğeri komşularının oh demesi dedi. Kederini düşmanlara söyleme. Çünkü yüzüne karşı la havle çekerler fakat içlerinden sevinirler. Akıllı bir genç her türlü fazileti cami ve nadir bir tabiata malikti. Böyle olmakla birlikte alimler mahfillerinde bulundukça bir şey söylemez, hep dinlerdi. Bir kere pederi ona dedi ki, bildiğin şeylerden sen de söylesen olmaz mı? Niçin bir şey söylemiyorsun? Çocuk cevap vererek, korkuyorum ki bilmediğim bir şey sorarlar da mahcup olurum dedi. Onu işittin mi ki bir sofu ayakkabısının altına birkaç çivi çakıyordu. Bunu gören bir çavuş sofunun yakasına yapıştı. Sen madem ki çivi çakmayı biliyorsun, gel benim atımı nalla dedi. Söylemedikçe kimsenin seninle işi olmaz. Fakat söyledin mi delilini getirmelisin. Bir budala bir alimin yakasından tutmuş ona hürmetsizlik ediyordu. Kalinos bu hali görünce eğer bu adam hakiki alim olsaydı böyle bir cahil ile işi bu dereceye getirmezdi dedi. 2 akıl arasında kavga inat olmaz. Akıllı kimse zevzek bir insan ile çekişmez, onunla inatlaşmaz. Cahil, vahşilik, hoyratlık ile sert söyleyecek olursa akıl yumuşaklık ile onun gönlünü yapar. 2 ehli dil aralarında bir kalı muhafaza ederler, koparmazlar. 2 kişiden birisi serkeş, öteki halim selim olursa yine böyledir. Eğer her 2 taraf cahil ise aralarında zincir de olsa koparırlar, kırarlar. Birisine kötü huylu birisi sövmüş. Sövülen kimse tahammül etmiş ve sükûn ile ona şöyle demişti. Ben senin söylemek istediğin dereceden daha fenayım. Sen benim ayıbımı benim kadar bilemezsin.
Hakimler, alimler, bilginlerden birinden işittim ki, hiçbir kimse asla cehaletini ikrar etmez. Ancak biri söz söylerken daha sözünü tamam etmeden onun sözünü keserek kendisi söze başlayan kimse cehaletini meydana vurmuş olur. Ey akıllı zat! Sözün başı ve sonu vardır. Birisinin sözü bitmeden sen söze girişme. Edep, tedbir, akıl sahibi insan başkalarını susmuş görmeyince söz söyleyemez. Cehalet ve cahiller hakkında. Bir cahilin takdir alkışlama ve takdirine veya kendi zannına ile söylediğin sözün güzelliğine mağrur olma. Cahil için susmaktan daha iyi bir şey yoktur. Şu kadar var ki cahil işin böyle olduğunu bilseydi cahil olmazdı. Eğer kemalin, ilmin yoksa susman hayırlıdır. İçsiz cevizi hafifliği insanoğlunu dili rüsva eder. Bir ahmak bir eşeğe konuşma talim ediyordu. Bunun için uzun bir ömür sarf etti. Bir akıllı zat o ahmağa tesadüf etti. Bu işten vazgeç, insanların seni ayıplamasından kurtul, hayvanlar senden söz öğrenemezler, sen çalış, onlardan sükutu öğren dedi. Her kim düşünmeden konuşursa sözü çok kere yanlış olur. Ya insana yakışır derecede akilane söyle yahut hayvanlar gibi sus otur. Her kim kendisini halka alim tanıtmak için kendisinden daha alim kimseyle bahse girerse, halk onun cahil olduğunu anlar. Senden daha iyi, daha yüksek birisi söze başlarsa, onun söylediği şeyi sen daha iyi bilsen bile itiraz etme. Bir hakim cahiller ile düşüp kalkarsa, onlardan izzet, hürmet ümid ediyor demektir. Bir cahil çene kuvvetiyle bir hakime galip gelirse şaşılmaz. O bir taştır ki bir cevahiri kırmış olur. Karga ile bir kafese konan bülbülün dili tutulsa şaşılmamalıdır. Hünerli bir kimse terbiyesizlerden cefa görürse gönlü incinmesin, kederlenmesin. Bir kötü taş bir altın kaseyi kırarsa ne taşın kıymeti artar ne de altının kıymeti eksilir. Terbiyesizler içinde akıllının sözüne ehemmiyet verilmezse şaşma. Çünkü davulun gümbürtülü sesi kopuz sesini bastırır. Kezalik sarımsağın fena kokusu amber kokusuna galebe eder. Yüksek sesli bir cahili hayasızlıkla bir alimi mağlup edince kafa tuttu. O cahil bilmiyor ki Hicazkar'dan çıkan bir name davul sesinin yanında işitilmez. Cevahir çirkefe düşse yine nefistir. Toz göğe çıksa yine değersizdir. Terbiye edilmeyen istidada yazıktır. İstidada olmayanı terbiye etmek boş yere vakit geçirmektir. Şekerin kıymeti kamıştan değildir. O kendi haysiyetinin icabıdır. Cahiller arasında bulunan alim için doğru sözlüler şöyle bir temsil söylemişler. Körlerin arasında bir dilber, zındıklar arasında bir mushaf. Cahil ile görüştüğün için kendine cahil dedirttin. Bir alimden bir nasihat istedim. Bana cahillere yanaşma. Çünkü eğer asrın alimi isen eşek olursun. Eğer cahil isen daha ahmak olursun dedi. Her kim faziletini bilsinler diye başkalarının sözünün arasına girerse cehaletinin derecesini anlatmış olur. Akıllı kimse kendisine bir şey sorulmadıkça cevap vermez. Çünkü sözü doğru olsa da ehemmiyet verilmez, saçmadır derler. Hakimler demişler ki, her kim sözünü tartmadan söylerse alacağı cevaptan incinir. Avamdan cahil bir günahkar, günahtan sakınmayan alimden daha iyidir. Çünkü cahil gözü görmediği için yoldan çıkmış, alim ise iki gözü görürken kuyuya düşmüştür. Düşmanlık, savaş ve barış. Bir iş tedbirle olacaksa düşmanın yüzüne gülmek savaş çıkartmaktan daha iyidir. Düşmanı kuvvetle kırmak mümkün değilse hediyeler vererek fitne kapılarını kapatmak doğrudur. Eğer düşmanın sana zarar vermesinden korkuyorsan ihsanlarda bulun, dilini bağla. Değersiz kimselerle savaşmaktan çekin. Ben damlalardan sel olduğunu çok gördüm. Kaşını çatmamaya çalış. Ne kadar zayıf olursa olsun düşmanın dost kalması daha iyidir. Düşmanı dostundan fazla olan kimsenin düşmanları memnun, dostları mahzun olur. Seninkinden daha kalabalık bir ordunun üstüne atılma. Kılıca yumruk vurulmaz. Savaştasın ve sen daha kuvvetlisin. O vakitte zayıfa karşı zorbalık etmek erliğe sığmaz.
Fil gibi kuvvetli olsan da, pençen aslan pençesini andırsa da, benim fikrimce barış daima savaştan üstündür. Kılıca el atmak ancak el bütün diğer hünerlerden kesildiği zaman olmalıdır. Düşman barış istediği zaman sen yüzünü döndürme. Fakat kavga isterse ondan da dizgini çevirme. Savaş yolunu önce düşman açarsa senin değerin ve heybetin 100.000 kat artar. Arada kin peyda olunca savaş hazırlığına başla. Kin tutana karşı muhabbet göstermek yanlıştır. Alçaklığa tatlılıkla, hoşlukla hitap edersen kibri, inadı artar. Bozguna uğrayan düşmanın ardına çok düşme ve arkadaşlarından uzak kalma. Sonra havanın birdenbire savaş tozlarıyla karardığını görür, kendini kılıçlarla sarılmış bulursun. Dostların dost olmadıklarını gördüğün vakit meydandan savuşmayı bilmelisin. İki zayıf düşmanın ortasında kendini emniyette sanıp oturmak akıl kârı değildir. İkisi bir araya gelip sırdaş olurlarsa kısa olan elleri uzar. Sen bunlardan birini hileyle meşgul edip diğerinin hakkından gelmelisin. Bir düşman inatçılığa başlarsa önce onun düşmanıyla dost ol ki vücudu gömleğinin içinde mahpus kalsın. Ondan sonra tedbir kılıcını çıkart, kanını akıt. Düşman askerlerinin içine anlaşmazlık girince sen kendi kılıcını kınına koy. Kurtlar birbirine düştüğü zaman koyun rahat eder. Düşman düşmanla meşgulken sen huzur içinde dostunla otur. Savaş kılıcını çektiğin zaman gizliden gizliye barış yolunda korumalısın. Asker dağıtan, miğfer yaran hükümdarlar görünüşte savaşırsa da içten içe barışı kollarlar. Düşmanla savaşmak için her türlü hazırlığı yap, alacağın tedbirleri düşün. Fakat niyetini saklı tut. Sırrını herkesin yanında ortaya atma. Ben sır sahipleriyle aynı kadehten içen casusları çok gördüm. Nasihatler. Padişahlar akıllıların nasihatlerine, akıllıların padişah yanında bulunması ihtiyacından daha fazla muhtaçtırlar. Düşmanın nasihatini dinlemek hatadır. Fakat sen düşmanı dinle, sonra onun dediğinin aksini yap. Padişahlara ancak başından korkmayan ve bir menfaat ümit etmeyen kimseler nasihat edebilirler. Herkese acımak, iyilik etmek makbuldür. Fakat halkı inciten kimsenin yarısına merhem koyma. Memuriyet her ne kadar akıllı insanın işi değilse de sen akıllıdan başkasına memuriyet verme. İnsanın gizli ayıbını aşikar etme. Çünkü hem onları rüsva etmiş olursun hem de herkesin sana olan itimadını selbedersin, ortadan kaldırırsın. Çenesi kuvvetli olan bir insanın işinin de sağlam olması icap etmez. Her kim nasihat dinlemezse halkın azarını, dırıltısını işitmek istiyor demektir. Çarşı itleri av köpeğini gördükleri zaman nasıl avlaşır da yanına yaklaşamazlarsa, hünersizler de hünerlileri görmek istemezler. Alçak kimse hünerle başa çıkamadığı kimseyi arkadan çekiştirmeye başlar. Okçu ok atmak için sabırlı olmalıdır. Çünkü yaydan çıkan ok geri gelmez. Bir ömür zarfında elde edilebilen bir dostu bir nefeste incitmek yakışmaz. Alçak kimseye lütuf ile tatlılık ile söylersen kibri, serkeşliği artar. Sultanın kaftanı değerlidir, fakat insanın kendi eskileri ondan daha değerlidir. Büyüklerin sofrası lezzetlidir, fakat kendi dağarcığındaki kırıntılar ondan daha lezzetlidir. Sohbet geçim levazımından birisi de şudur: ya evi boşaltırsın yahut ev sahibiyle uyuşur, iyi geçinirsin. Dinleyen kimsenin sana meyli varsa, sözünü dinleyecek ise sözü onun mizacına göre söyle. Mecnun ile görüşen her akıllı, Leyla'nın yüzünden sözünden başka bir şeyden bahsetmez. Sözünün bütün manasıyla doğru olduğunu bilmedikçe ağzını açmayasın. Doğru söyleyip zincire düşmek, yalan söyleyerek zincirden kurtulmaktan daha iyidir. Birinin adeti doğruluk ise bir hata yapsa da onu affederler. Eğer yalancılık ile meşhur olursa doğru söylese de yalandır derler. 100 defa taş ile vursan da köpek yediği lokmayı unutmaz. Eğer alçak bir kimseyi bütün ömrünce okşasan ufacık bir şeyden dolayı seninle kavgaya başlar. Bahtiyar insanlar geçmişten ibret alırlar ve böylece kendilerinden sonra geleceklere ibret olmazlar. Başkalarının musibetlerinden ibret al, sakın başkaları senden ibret almasınlar. Benim huyum sana hoş gelmediyse sen kendi güzel huyunu elden bırakma. Kuvvetli her insanın acizlerin ellerini kırması doğru değildir.
Zayıfların gönüllerini kırma ki sen de senden zorlu birisinin zulmü altında aciz kalırsın. Kuvvetli her insanın acizlerin ellerini kırması doğru değildir. Zayıfların gönüllerini kırma ki sen de senden zorlu birisinin zulmü altında aciz kalırsın. Bir şeyin hak olduğunu, verilmesi lazım geldiğini iyice bildiğin zaman gönül hoşluğuyla vermek, üzülerek kavga ile vermekten iyidir. Bir kimse haracını gönül hoşluğuyla vermezse, hükümet adamları onu zor ile alırlar. Elinden gelirse hurma ağacı gibi kerim ol. Eğer hurma gibi olamazsan, servi gibi özgür ol. Güneşi avlayan çocuk. Diz boyu kar dünyanın yüzünü kaplamış. Soluk ay ışığı altında elmas misali parıldıyormuş. Rüzgarlar dinmiş artık, sessiz ve soğukmuş hava. Ormandan tek bir ses gelmiyormuş. Gecenin sessizliğini bölen tek şey, şimdi tamamen donmuş olan büyük deniz Giçegume'nin üzerinde çatlayan buzların sesiymiş. Ancak Lagio'nun çadırı sıcacıkmış, bufaloların kalın sağlam derileri sarıyormuş etrafını ve koca ayı Mukva'nın kış kürkü de artık Lagio'nun iki genç misafiri olan tarla sarmaşığı ve küçük kardeşi Kartal Tüyü'nün oturması için yere serilmiş bir halı olmuş. İki çocuk yumuşacık kürk üzerine oturmuş, yaşlı adamın bir şeyler anlatmasını bekliyorlarmış. Birdenbire köşedeki minik yuvasından bir fare çıkmış. Çocukların yanına yaklaşıp sahibinden yemek bekleyen bir köpek gibi oturmuş oracığa. Kartal Tüyü tam hayvanı kovalamak için hareketlenirken kardeşi tarla sarmaşığı onu durdurmuş. "Yapma, baksana ne kadar dost canlısı bir hayvan, bizden de hiç korkmuyor, zarar verme zavallıya. Çok istiyorsan al okunlu yayını, bak orman av hayvanı dolu, şunca savunmasız hayvana mı yetiyor gücün?" demiş telaşla. Kardeşinin onu uyarırken bir yandan da gücünü kuvvetini övmesi Kartal Tüyü'nü mutlu etmiş. "Haklısın tarla sarmaşığı, gidip avcılıktaki maharetimi kunduz ahmek ile veya yaban kuğusu vabuse ile ölsem daha iyi olur benim için," demiş. Bunun üzerine Lagio kafasını çevirmiş, sessizliğini bozarak, "Bir zamanlar Kartal Tüyü gibi 1000 çocuk bir araya gelse yine de şu farenin o zamanki haliyle başa çıkamazdı," demiş. "Nasıl bir zamanmış ki o?" diye sormuş Kartal Tüyü duyduklarına şaşırarak. "Büyük fındık faresi zamanı elbette. Çok eski zamanlarda elbette. Yerin üstünde insandan çok daha fazla hayvan vardı. Bunların en büyüğü de fındık faresiydi. Sonra o güne kadar hiç görülmemiş bir şey oldu. Anlatayım mı size, ister misiniz?" diye cevap vermiş Lagio. "Anlat tabii, lütfen anlat," demiş tarla sarmaşığı heyecanla. "Size anlatacağım öykü aslında fındık faresinden çok küçük bir oğlanla kız kardeşi hakkında. Ancak eğer fındık faresi olmasaydı ne ben bu öyküyü anlatmak için burada olurdum ne de siz dinlemek için orada," demiş Lagio. "Başlamadan önce şunu aklınızda tutmanız lazım. Dünya o günlerde bugün olduğundan çok daha farklı bir yermiş. Evet, gerçekten de çok farklı bir yermiş. İnsanlar o zaman hayvanları yemezlermiş. Meyveler, kökler, vahşi sebzeler toplar bunlarla belenirlermiş. Yeryüzündeki her şeyi, gökleri ve suları var eden yüce ruh, insanlara kızıl derili mısırı Mondamini henüz vermemiş. Onları ısıtacak, yemeklerini pişirecek ateşleri de yokmuş daha. Bütün dünyada sadece tek bir kıvılcım halinde bir yerde saklanıyormuş ateş. Başında da 2 yaşlı cadı bekliyor, kimseye ateşe yaklaştırmıyormuş. Ancak bir gün çayır kurdu gelip bu ateşin birazını çalmış. O zamana kadar insanlar ancak çiğ çiğ yenebilen şeyleri yiyorlarmış. "Hep aç oluyorlardır o zaman," demiş tarla sarmaşığı. "Öyle ya, hep açmış karınları. Ancak bu kadarla da bitmiyor. Yeryüzünde çok fazla hayvan, çok az insan varmış. Hayvanlar dünyayı kendilerine göre yönetiyorlarmış. Bunların en büyüğü de Boşkavadoş denen mastodon imiş. Bu hayvan en yüksek ağaçlardan daha uzunmuş ve bir türlü doymak bilmezmiş ve dünya üstünde çok uzun süre yaşamamış. Yoksa başka hiçbir hayvana yiyecek tek bir lokma bile kalmayacakmış." "Hani en büyük hayvan fındık faresiydi?" diye araya girmiş Kartal Tüyü. Lagio sertçe bakmış ona. "O zamanlar mastodon Boşkavadoş'un dünyadan yeni ayrıldığı zamanlarmış.
O esnada dünyada kalan tek insanlar küçük bir kız ile kardeşiymiş. "Nasıl yani, kartal tüyüyle ben gibi mi?" diye sormuş bu sefer tarla sarmaşığı. Küçük kız tam da sana benziyormuş aslına bakarsan, ancak oğlan bir cüceymiş, boyu en fazla 1 metre kadarmış. Kız erkek kardeşinden daha kuvvetli ve büyük olduğu için yemekleri o toplar, kardeşinin her ihtiyacına o koşarmış. Bazen çalılıklardan meyve toplamaya giderken onu da yanında götürürmüş. Kardeşinin çok ufak olduğunu, onu yalnız bırakacak olsa irice bir kuşun onu pençeleriyle kaçırıp götüreceğini düşünürmüş. Kızın bilmediği ise oğlanın ne kadar tuhaf bir çocuk olduğu ve aklına koyarsa ne yaramazlıklar yapabileceğiymiş. Bir gün kardeşine dönüp, "Bak kardeşim, sana bir yayla ok yaptım. Artık kendi başının çaresine bakmayı öğrenmenin zamanı geldi. Ben yokken talim yap, iyice öğren bu işi," demiş. Günler geçmiş, kış iyiden iyiye yüzünü göstermeye başlamış ve oğlanın sırtındaki tek giysi kız kardeşinin yabani otlardan ördüğü bir hırkaymış. Kendi kendine onu sıcak tutacak bir şeyi nereden bulacağını düşünürken yakınlardan bir kuş sürüsü belirip kurtçuk yakalamak için devrilmiş ağaçları gagalamaya başlamışlar. "Aha, bunların derilerinden mis gibi bir aba yaparım kendime," demiş oğlan kendi kendine. Hemen yayını çıkarıp bir ok atmış, ancak henüz doğru düzgün atış yapmayı bilmiyormuş. Ok gidip uzaklarda bir yere düşmüş. Oğlan 2. oku, 3. oku da atmış ama hiçbiri hedefe isabet etmemiş. Zaten kuşlar da bu esnada karınlarını doyurup uçup gitmişler. Çocuk artık her gün çalışmaya başlamış. Hiçbir şey bulamazsa ağaçlara ok atıyormuş. En sonunda bir gün bir ispinoz vurmayı başarmış. Ardından bir ispinoz daha vurmuş ve sonra bir tane daha. Nihayet 10. kuşu da vurduğunda elinde yeterince kuş olduğuna karar vermiş. Hemen kız kardeşinin yanına koşup, "Bak, kışın donmayacağım soğuktan, bana bu kuşların derilerinden sağlam bir ceket yap," demiş. Kız kardeşi hayvanların derilerini yüzüp birbirine dikmiş. Güzel bir ceket yapmış. Bu çocuğun sahip olduğu ilk kışlık ceketmiş. Tüyleri de derilerinin üstüne dikmiş kız. Böylece ceket hem daha güzel hem de daha dayanıklı olmuş. 10 tane ispinozu arka arkaya vuran oğlanın da keyfine diyecek yokmuş. Elinde yayı ve oklarıyla cakı sata sata yürüyormuş etrafta. Bir gün kız kardeşinin yanına gelmiş. "Dünyada seninle benden başka insan yok mu gerçekten? Belki biraz uzaklaşıp etrafa baksam birilerini bulurum. Denemekten zarar gelmez ya," demiş. Kız kardeşi oğlanın başına bir hal geleceğinden korkuyormuş ama dünyayı kendi başına görmeyi kafasına koymuş olan oğlan kimseleri dinleyeceğe benzemiyormuş. Kapıdan çıkıp gitmiş en sonunda. Ancak yürümeye pek de alışkın olmayan kısacık bacakları hemen yorulmuş. Bir tepenin eteğinde güneşin karları erittiği bir açıklık bulunca yattığı gibi uyumuş. Çocuk uyurken güneş de ona bir oyun oynamış. Kız kardeşinin ceket diktiği deriler hala taze ve yumuşakmış ve güneş ışığının altında bunlar sıcaktan kuruyup küçülmeye başlamışlar. Ceketi göğsünü sıktıkça "Ne var, ne oluyor?" diye söylenmiş oğlan uykusunda belli belirsiz. Daha sonra uyanıp da şöyle bir gerinmeye kalkınca anlamış olan biteni. Bu esnada güneş neredeyse batma üzereymiş. Oğlan ayağa kalkmış, yüzünü güneşe dönüp minik yumruğunu sıkmış öfkeyle. "Görüyor musun yaptığını? Yepyeni ceketimi mahvetmişsin. Kışın soğuktan ne koruyacak şimdi beni? Ama sen dur, sen orada kimsecikler sana ulaşamaz sanıyorsun ya, gör bak neler yapacağım ben sana," diye bağırmış ayağının birini yere vurarak. İyice meraklanan tarla sarmaşığı dayanamayıp lafa girmiş. "İyi de güneşe nasıl ulaşacakmış ki?" Oğlan olan biteni kız kardeşine anlatınca o da aynı şeyi sormuş diye cevap vermiş Lagio. Peki ne yapmış dersiniz? Önce 10 gün boyunca yemeden içmeden yere uzanıp beklemiş. Hareket bile etmemiş. Sonra diğer tarafına dönmüş. 10 günde öyle yatmış. En sonunda ayağa kalkmış. "Kararımı verdim. Gidip o güneşi kementle yakalayacağım. Halat gibi bir şey bul bana da tuzağımı kurayım," demiş kardeşine. Kız gidip biraz ot toplamış. Bunları büke büke bir ip yapmış. Ancak oğlan bunun yeterince güçlü olmadığını, daha sağlam bir şeye ihtiyacı olduğunu söylemiş.
Artık küçük bir oğlan çocuğu gibi çıkmıyormuş sesi, emirler vererek konuşuyormuş. Kız kardeşin aklına saçları gelmiş, onları kese kese bir halat yapmış. Kardeşi bu halatın sağlamlığını görünce çok sevinmiş. Aldığı gibi ağzına götürmüş ve o anda saçtan yapılma halat daha kalın, daha uzun çelik bir halata dönüşmüş. Öyle ki oğlan bütün vücuduna sarmış bu halatı. Gece yarısı olduğunda tepeye doğru yola koyulmuş. Tam güneşin doğacağı yere kemendini yerleştirmiş. Soğuk havada karanlığın içinde uzun süre beklemiş. Ancak nihayet ufuktan gökyüzüne doğru solgun ışıklar süzülmeye başlamış. En sonunda güneş ufuktan kafasını çıkardığı gibi kemende takılmış. Oracıkta kala kalmış. Lagoya bu esnada susmuş, ateşe bakarak bir süre oturmuş. Böyle yaptığında sanki alevlerin içinde bir şeyler gördüğünü düşünürmüş insanlar. Sanki kırmızı kökler ona hikaye anlatması için yardım eder gibiymiş. Ama tarla sarmaşığı hikayenin geri kalanını dinlemek için sabırsızlanıyormuş. Laguyo, fındık faresine ne oldu diye seslenmiş çekinerek. Tabii ya, fındık faresi demiş yaşlı adam şöyle bir silkinerek. Neyse ne diyordum? Oğlan güneşi kementle yakalayınca o gün sabah olmamış haliyle. Her taraf karanlıkmış. Hayvanlar ne olduğunu anlamaya çalışıyorlarmış. Sincap acıdığımı bir çam ağacının dallarından bağırıyormuş. Kuzgun kahkah kanatlarını çırpıyor, sesi her zamankinden daha yüksek çıkıyormuş. Diğer hayvanlara dünyanın sonunun geldiğini söylüyorlarmış. Sadece ayı mukva olanları pek umursuyor gibi görünmüyormuş. Zaten kuş uykusu için mağarasına çekildiğinden etrafın karanlık olması işine geliyormuş açıkçası. Haberi getiren ise doğu rüzgarı Vabun imiş. Sadağından gümüş oklarından birini çıkarıp onunla vadilerdeki karanlığı kovalamaya çıkmış. Ancak güneş gelip de ona yardım etmemiş. Oklar bir bir yeryüzüne düşmüş. Eyvahlar olsun diye bağırmış doğu rüzgarı ne olduğunu anlayınca. Birileri güneşi kementle yakalamış, birinin gidip halatı kesmesi lazım demiş. Ancak hayvanlar içinde en bilge olan çayır kurdu bile güneşi nasıl özgürlüğüne kavuşturacağını bilmiyormuş. Güneşin ışınları o kadar sıcakmış ki hiç kimse ona sihirli kemendi kesecek kadar yaklaşamıyormuş. Bu esnada bana bırakın bu işi diye bağırmış kartal Kenyu yamaçtaki yuvasından. Ben ki kendi başıma göklerde uçar, güneşin tam karşısına geçip suratına bakar da gözümü bile kırpmam, ben yapacağım bu işi demiş. Ok gibi fırlayıp karanlığa dalmış. Tüylü kanatları rüzgarla ıslık çalarken göklere yükselmiş. Diğer hayvanlar bu esnada gidip fındık faresini uyandırmışlar. Onu uyandırmak da kolay değilmiş. Bir yattı mı 6 ay boyunca deliksiz uyurmuş. Çayır kurdu kulağının dibine kadar sokulup var gücüyle ulumuş. Başka bir hayvan olsa bu sesle kulak zarı patlarmış. Ancak fındık faresi şöyle bir homurdanıp diğer tarafa dönmüş. Çayır kurdu neredeyse haşlanmış patates gibi ezilecekmiş altında. Çayır kurdu şöyle bir silkelenip onu uyandırmanın tek bir yolu var. Fırtına anne Mickey'nin dağlardaki mağarasına gideceğim. Onun sesinin yanında benimki sinek vızıltısı kalır demiş ve böylece hızla koşmaya başlamış. Kısa süre sonra hayvanlar anne Mickey'nin gelmekte olduğunu duymuşlar. Güm güm! Fırtına gelip de fındık faresinin kulağının dibinde şöyle bir gümbür deyince dünyadaki bu en büyük hayvan yavaşça ayağa kalkmış. Karanlıkta olduğundan çok daha heybetli görünüyormuş. Neredeyse dağlar kadarmış boyu. Fırtına annemi ki bir kez daha bağırmış var gücüyle. Yoksa fındık faresi tekrar uykuya dalıverecekmiş. Bak şimdi demiş çayır kurdu fındık faresine. Güneşi ancak sen serbest bırakabilirsin. Güneş bizden birini yakacak olsa bir tek kemiklerimiz kalır geriye. Ama sen o kadar büyüksün ki birazın yansa bile sana bir şey olmaz. Hem o zaman bu kadar çok yemen de gerekmez. Bütün gün yemek peşinde koşmazsın. 2 lokmacıkla hemen doyar karnın. Fındık faresi epey de ahmak bir hayvanmış. Çayır kurdunun söylediği her şeye inanmış. En büyük hayvan kendisi olduğundan da en büyük işleri onun yapması gerekiyormuş. Böylece tepeye doğru yola koyulmuş. Oğlanın güneşi kementle bağladığı yeri bulmuş. Kemendi kemirmeye başlamış.
Halatı kemirirken bir yandan da güneşin sıcaklığı her yerini sarıyormuş. En sonunda yanmaya başlamış. Parça parça yanıyor, yanan parçalar küllere dönüyormuş. En sonunda çelik halatı tamamen kemirip de güneşe özgür bıraktığında ondan geriye bugün gördüğünüz şu minik fare kadarı kalmış sadece. Bir fare için çok küçük sayılmasa da çayır kurdunun olacağını söylediğinden çok daha küçükmüş şimdi. Kurnaz çakal kurdunun numaralarını anlamak çok da kolay değilmiş nihayetinde. Yaz nasıl geldi? Tarla sarmaşığı artık kışın karından, soğuğundan sıkılmış, dört gözle baharın gelmesini bekliyormuş. Bazı günler ona acımasız kuzey rüzgarı kapıp Onokka hiç oralardan ayrılıp da buz diyarındaki evine dönmeyecekmiş gibi geliyormuş. Soğuk nefesiyle koca göl gitçe Gumi'yi baştan aşağı dondurmuş, her yeri de karla kaplamış. Artık koca göl nerede bitiyor, kara nerede başlıyor anlamak imkansızmış. Çam ağaçlarının yeşili dışında beyazdan başka renk görünmüyormuş etrafta. Ne suların mırıltısı, ne kuşların şarkısı. Bütün dünya beyaz, sersemletici bir sessizlik içindeymiş. Serçevil o piçi bir daha geri dönmeyecek mi yoksa? Ya hiç yaz olmasaydı, güney rüzgarı şavondes menekşelerle güvercinleri hiç getirmeseydi ne korkunç olurdu değil mi Lago? Diye iç çekmiş tarla sarmaşığı. Biraz sabırlı ol tarla sarmaşığı diye cevap vermiş yaşlı adam. Çok geçmeden yaban ördeği vavaların sesleri duyulmaya başlar kuzeye göçerken. Çok mevsim geçirdim ben. Yaz bazen hiç gelmez gibi görünür insana ama eninde sonunda gelir. Ben de biliyorum sabretmem gerektiğini ama kuzey rüzgarı Kabibonokka çok güçlü, çok acımasız. Acaba bundan çok çok daha güçlü olup da buraları kendi evi yaptığı zamanlar oldu mu? Düşünmek bile tüylerimi ürpertiyor, demiş tarla sarmaşığı. Yaşlı adam ateşin yanından kalkmış, kapıyı kapatan bufalo derisini biraz kenara çekmiş, yıldızlarla dolu cam gibi gökyüzünü işaret etmiş. Bak, şurada kuzeydeki yıldız kümesini görüyor musunuz? Ona ne isim verdiğimizi biliyor musunuz peki demiş. Ben biliyorum, onların adı zerdeva yıldızları. Doğru taraftan bakınca tıpkı bir zerdevaya benziyorlar. Şöyle uzanmış, kuyruğunda da bir ok var gibi gördün mü? Demiş kartal tüyü. Zerdeva ha, şu tüylü hayvanı mı diyorsunuz? Tilkiye benzeyen, sansar da diyorlar hani, diye tekrarlamış tarla sarmaşığı. Ta kendisi, demiş kartal tüyü. Şimdi gördüm, iyi de zerdeva niye öyle boylu boyunca yayılmış, kuyruğunda da ok var, demiş tarla sarmaşığı. Bilmiyorum ki, belki canını zor kurtarmıştır avcının birinden, Lago'yu biliyordur belki, diye cevap vermiş kartal tüyü. Lago'ya perdeyi kapatmış, ateşin başına geri dönmüş. Bir zamanlar dünya üzerinde hiç yaz olmadığı bir zaman var mıydı diye merak etmiştin ya, doğru tahmin ediyordun. Zerdeva o göklerden yazı getirmenin bir yolunu bulana kadar bütün dünya karla kaplıydı ve hava her zaman soğuktu. Ojik biz ısınalım, rahat edelim diye canını feda etmeseydi, kuzey rüzgarı Kabibonokka şimdi buz diyarını yönettiği gibi bütün dünyayı yönetiyor olurdu. Tarla sarmaşı ile kartal tüyü bir zamanlar Mukva'nın kış kürkü olan yumuşak kilimin üzerine oturmuşlar. Lago'ya da onlara yazın nasıl geldiğini anlatmaya koyulmuş. Koca gölün hemen yanı başındaki vahşi ormanda bir zamanlar Ojik adında maharetli bir avcı yaşarmış. Ormanı onun kadar iyi bilen kimse yokmuş. Başkalarının yol gösterecek bir patika olmaksızın kaybolup gideceği yerlerde sanki gözleri ormanın ötesini görür gibi gece gündüz yolunu kolayca bulurmuş. Kızıl geyiklerin peşinden gider, hiçbir ayı ona izini kaybettiremezmiş. Avcı bir tilki gibi kurnaz, bir kurt gibi dirayetli, tehlike kokusunu aldığı gibi tozu dumana katan bir yabani hindi gibi hızlıymış. Ojik'in attığı bütün oklar hedefi vururmuş. Bir yolculuğa çıkmayı kafasına koydu mu, ne fırtınalar onu döndürebilirmiş geri, ne de tipiler. Kafasına koyduğu her şeyi herkesten daha iyi yaparmış. Bu yüzden bazıları Ojik'in bir manitu yani büyülü güçleri olan bir varlık olduğuna inanırlarmış ve haksız da sayılmazlarmış. Ojik ne zaman istese kendini zerdeva veya sansar diye bilinen minik bir hayvana çevirebilirmiş. Belki de bu yüzden hayvanların bazılarıyla arası çok iyiymiş.
Ne zaman yardıma ihtiyacı olsa bu hayvanlar hemen koşarlarmış. Bunların arasında susamuru, kunduz, vaşak, porsuk ve ayı sansarı varmış. Günlerden bir gün öyle bir şey olmuş ki Oşik yardımlarına en çok ihtiyaç duyduğu zamanda bu hayvanlar canla başla yetişmişler. Oşik'in çok sevdiği bir eşi ve en az babası kadar iyi bir avcı olacağı küçük yaşlarından beri belli olan 13 yaşında bir oğlu varmış. Yay ve ok kullanmada daha şimdiden eline su dökebilen yokmuş. Bir gün gelir de Oşik artık ailesini beslemek için avlanamaz duruma düşerse, oğlu avladığı hayvanlarla aileyi çekip çevirebilirmiş. Oşik eve sürekli geyik eti, ayı eti ve yabani hindi eti getirdiğinden ailenin yiyeceği her zaman çok bolmuş. Kendilerini sıcak tutacak deri ve kürkten kıyafetleri de varmış. Ateşlerini her zaman canlı tutacak yakacakları da varmış. Ama bütün bunlara rağmen sona ermeyen kış boyunca bir kere olsun erimeyen kar, dinmeyen rüzgar hayatlarını zorlaştırmaya devam ediyormuş. Bilge bir adam bir yerlerde gökyüzünün yalnızca bizim dünyamızın çatısı değil, ancak daha yukarıdaki çok daha güzel bir dünyanın da zemini olduğunu duymuş bir zaman. Burası öyle bir dünyaymış ki parlak tüylü kuşlar yaz denen sıcak, güzel bir iklimde şarkılar söylerlermiş. İnsanların inanmak istediği güzel bir öyküymüş bu. Üstelik güneşin dünyaya çok uzak, gökyüzüne ise çok yakın olduğunu düşününce çok da inanılmaz gelmiyormuş kimseye. Oşik'in oğlu da uzun kış geceleri boyunca bu hikayeyi düşünür, elinden bir şey gelip gelmeyeceğini merak edermiş. Babası her şeyi yapabilirmiş nihayetinde. İnsanlar onun manito olduğunu bile söylüyorlarmış. Belki babasıyla konuşsa yaz mevsimini dünyaya getirmenin bir yolunu bulabilirmiş. Bazen hava o kadar soğuk olurmuş ki oğlan ormana gittiğinde parmakları buz yanığı içinde kalırmış. O zaman ne yaparsa yapsın yayını gerip ok atamaz, eve av eti götüremezmiş. Bir gün ormanda her zamankinden daha uzağa gitmiş ve soğuk yüzünden yine eli boş dönerken bir ağacın dibinde oturan kızıl bir sincaba rastlamış. Sincap elindeki kozalağı kemirmekteymiş ve minik avcı çok yakınına gelmesine rağmen ondan kaçmamış. Oğlan biraz daha yaklaşınca kızıl sincap konuşmaya başlamış. "Canım evladım, sana söylemek istediklerim var. Aç kulağını iyi dinle. Oklarını şöyle kenara koy, vurmaya kalkma beni, iyi tavsiyeler vereceğim sana," demiş. Çocuk gözlerine inanamamış. Hayatında ilk defa bir sincap onunla konuşuyormuş. Yayını gevşetmiş, okunu sadağına koymuş. "Şimdi beni iyi dinle. Dünya hep karla kaplı. Parmak uçların her zaman buz yanığı oluyor ve bu da seni mutsuz ediyor biliyorum. Ben de soğuktan nefret ediyorum senin gibi. Bu ormanlarda yiyecek tek bir şey bulamıyorum çoğu zaman. Toprak ise hep buz tutmuş oluyor. Baksana, bir deri bir kemik kaldım. Çam kozalağıyla ömür geçmez ki. Eğer birileri yaz mevsimini göklerden alıp getirecek olsa bundan güzel şey olur mu?" demiş sincap. Bu sözler karşısında şaşkınlığı bir kat daha artan oğlan, "Söylenenler doğru mu yani? Gerçekten de göklerde sıcacık bir ülke mi var? Kış gerçekten de birkaç ay mı sürüyor orada?" diye sormuş. "Öyle ya, biz hayvanlar çok uzun zamandır biliyoruz bunu. Güneşe yakın yerlerde uçan kartal Kenyu bir keresinde gökyüzünde bir çatlak görmüş. Dünyayı sularla kaplayan bir fırtına esnasında yıldırım Waiwasi-Mo'nun açtığı minik bir yarıkmış bu ve kartal Kenyu bu yarıktan sıcacık bir esinti geldiğini fark etmiş. Ama orada yaşayanlar hemen kapatıvermişler yarığı. Demek yaşlılar doğruyu söylüyormuş. Babam Oşik aklına koyduğu her şeyi yapan bir adamdır. Acaba bir denese yaz mevsimini bize getirebilir mi dersin?" demiş çocuk bunun üzerine. "Getirir tabii. O yüzden sana söyledim ya bunları. Senin baban bir Manitu. Eğer çok istersen, ne kadar mutsuz olduğunu söylersen bir şey yapmadan duramaz. Eve döndüğünde şu buz yanığı olan parmaklarını göster babana. Nasıl gün boyu karlarla cebelleştiğini, eve nasıl zorluklarla döndüğünü anlat. Bu gidişle bir gün ormanın bir yerinde donup kalacağını, bir daha evine dönemeyeceğini söyle. Baban seni çok seviyor, eli kolu bağlı oturamaz öyle," demiş sincap sevinçle. Oğlan sincaba teşekkür edip söylediklerini yapacağına söz vermiş. O günden sonra da bir an olsun ara vermeden babasına yalvarmış da yalvarmış.
Ojik en sonunda dayanamamış. Bak oğlum, benden istediğin şey çok tehlikeli. Bu işe kalkışırsam sonucu ne olur, başıma ne gelir bilmiyorum üstelik. Ama bu Manitou gücü bana boş yere verilmedi. Hep yararlı şeyler yapmaya çalıştım. Gidip yaz mevsimini göklerden getirmekten, dünyayı yaşaması daha kolay, daha güzel bir yer yapmaktan daha faydalı ne olabilir? Demiş babası. Ojik hemen bir ziyafet hazırlatıp dostları Susamuru, Kunduz, Vaşak, Porsuk ve Ayı Sansarı'nı davet etmiş. Kafa kafaya verip ne yapabileceklerini konuşmuşlar. İlk sözü söyleyen uzun bacaklarıyla birçok yere gitmiş olan Vaşak olmuş. Eğer gözleriniz keskinse ayın olmadığı bir gece gökyüzüne baktığınızda yaşlı ve bilge insanların tıpkı Vaşak'a benzediğini söylediği bir yıldız kümesi görürsünüz. Böyle konularda herkes Vaşak'ın söyleyeceklerini çok ciddiye alırmış. Bu yüzden konuşmaya başladığında diğerleri saygıyla dinlemişler. Daha önce hiçbirimizin görmediği yüksek bir dağ var. Tepesi bulutlarla gizlidir. Tek bir ayak basılmamıştır dağ oraya. Dünyadaki en yüksek dağymış bu söylediklerine göre, demiş Vaşak. Bu esnada Susamuru gülmeye başlamış. Hayvanlar içinde bunu yapabilen sadece o varmış. Bazen sebepsiz yere güler dururmuş. Ayrıca kendisini diğer hayvanlardan daha zeki zanneder, gösteriş yapmayı da pek severmiş. "Neye gülüyorsun sen?" diye sormuş Vaşak. "Yok bir şey, öylesine gülüyorum," demiş Susamuru. "Bu gülmelerin bir gün başını belaya sokacak benden söylemesi, sırf kendi gözlerine görmedin diye öyle bir dağ yok sanıyorsun," demiş Vaşak bunun üzerine. "Nasıl çıkarız bu dağın tepesine biliyor musun? Tepesine tırmanabilsek yarar çıkarız gökyüzünü, işe yarar gibi geliyor kulağa," diye araya girmiş Ojik. "Ben de öyle düşünüyordum. Nerede olduğunu bilmiyorum bu dağın. Evet, ancak 1 aylık mesafede dev biçiminde bir Manitou yaşıyor. O biliyor dağın yerini. Sorarsak söyler bize," demiş Vaşak. Böylece Ojik eşine ve oğluna veda etmiş. Vaşak ve Ojik önde, diğerleri arkada yola düşmüşler. Gerçekten de Vaşak'ın söylediği gibiymiş her şey. Gece gündüz 1 ay boyunca yol aldıktan sonra bir çadıra denk gelmişler. Manitou da kapıda bekliyormuş. Tuhaf görünümlü bir adammış. Daha önce böylesini hiç görmemişler. Koca bir kafası, 3 gözü varmış. Gözlerinden bir tanesi diğer ikisinden yukarıda, alnının tam ortasında duruyormuş. Manitou onları çadırına davet etmiş. Önlerine yemeleri için biraz et koymuş. Ancak adam o kadar tuhaf görünüyormuş, o kadar garip hareket ediyormuş ki Susamuru gülmekten kendini alamıyormuş. Bunun üzerine Manitou'nun alnındaki göz yanan bir kömür gibi kıpkırmızı olmuş. Adam Susamuru'nun üstüne öyle bir atılmış ki hayvan canını zor kurtarmış. Kapıdan var gücüyle kaçıp gecenin karanlığında gözden kaybolmuş. Susamuru gidince Manitou biraz sakinleşmiş. Misafirlerine geceyi çadırında geçirebileceklerini söylemiş. Gece bütün arkadaşları uyurken uyanık kalan Ojik, Manitou'nun uyurken gözlerinden sadece 2 tanesini kapattığını fark etmiş. Alnındaki göz sürekli açık duruyormuş. Sabah olduğunda Manitou, Ojik'e kuzey yıldızını izleyerek ilerlemesini, 20 gün ya da Kızılderililerin dediği gibi 20 güneş sonra dağa ulaşacaklarını söylemiş. "Sen de bir Manitou olduğun için dağın tepesine tırmanabilirsin. Arkadaşlarını da al yanına, ama seni uyarayım. Dağın tepesine bir kez çıktıktan sonra geri dönüp dönemeyeceğinizi bilmiyorum," demiş. "Çıkacağımız yer gökyüzüne yeterince yakınsa gerisi önemli değil," diye cevap vermiş Ojik. Bir kez daha yola koyulmuşlar. Biraz ilerledikten sonra Susamuru ile karşılaşmışlar yeniden. Onları gören Susamuru yine gülmeye başlamış. Ancak bu sefer arkadaşlarını tekrar gördüğü için sevinçten gülüyormuş. Üstelik Ojik yanında akşam yedikleri etin birazını da getirmiş. 20 gün yol aldıktan sonra dağın eteklerine varmışlar. Günler süren tırmanma yolculuğu başlamış artık. Tırmana tırmana bulutların arasından geçmişler, yorulmuşlar, hırpalanmışlar ama durmamışlar. En sonunda nefes nefese dağın zirvesine varıp kendilerini oracığa bırakıvermişler. Buradan gökyüzü o kadar yakın görünüyormuş ki ellerini uzatsalar dokunuverecek gibilermiş. Ojik ve arkadaşları pipolarını doldurmuşlar, ancak içmeye başlamadan önce yüce ruha seslenip kendilerine yardım etmesini dilemişler.
Kızılderililerin yaptığı gibi önce yeryüzünü, daha sonra gökyüzünü ve dört yönü işaret etmişler. Pipolarını içmeyi bitirdiklerinde Ojik hanginiz en yükseğe sıçrayabiliyor diye sormuş. Susamuru kıs kıs gülmüş. İyi haydi zıpla bakalım madem demiş Ojik. Susamuru gerinip havaya sıçramış, başı gökyüzüne çarpmış gerçekten de. Ancak gökyüzü sandığından daha sertmiş. Susamuru kafasına vurduğu gibi yere düşmüş. Dağın yamacından aşağı doğru kaymaya başlamış. Kısa süre sonra da gözden kaybolmuş. Of, şimdi nasıl gülecek merak ediyorum doğrusu demiş Vaşak. Sıra Kunduz'a gelmiş. O da tıpkı Susamuru gibi göğün tavanına kafasını vurup aşağı düşmüş. Porsuk'la Vaşak'ın da şansı pek yaver gitmemiş. Sonradan epey baş ağrısı da çekmişler. Artık her şey sana bağlı. İçlerinde en güçlüsü sensin zaten. Haydi kuvvetlice bir zıpla bakalım demiş Ojik ayı sansarına dönerek. Ayı sansarı zıplamış, göğe yetişememiş ama sağ salim inmiş yere tekrar. Olacak bu iş, hadi bir daha demiş Ojik sevinçle. Bu defa ayı sansarı tırnaklarıyla bir çentik atmış gökyüzüne. Aha, çatlıyor işte, haydi bir kere daha zıpla diye bağırmış Ojik. Ayı sansarı 3. defa zıpladığında göğü yarıp üst tarafa geçmiş, Ojik de hemen peşine düşmüş. Etrafa baktıklarında gerçekten şahane bir ülkede olduklarını görmüşler. Hayatı karkış içinde geçmiş olan Ojik sanki bir düşteymiş gibi etrafına bakınmış. Gördüklerinin gerçek olduğuna inanamıyormuş. Kurak, her zaman kar altında, suları hep buz tutmuş olan, tek bir kuş sesinin bile duyulmadığı, kederli bir dünyayı geride bırakıp yeşil ovalarla, renk renk çiçeklerle, parlak tüylü kuşlarla, dallarından ballı meyvelerin sarktığı ağaçlarla dolu bir ülkede bulmuş kendini. Çayırların arasından dereler akıyor, gidip masmavi göllere dökülüyormuş. Hava yumuşacıkmış, insanın tenini ısırmıyormuş. İnsan nefes aldığında burnuna çiçeklerin kokusu geliyormuş. Yaz mevsimi buymuş demek. İleride bir gölün kenarında gökyüzü insanların yaşadığı çadırlar varmış. Çadırlar boşmuş ama her birinin önünde içinde birbirinden güzel kuşların olduğu kafesler asılıymış. Yazın sıcak esintisi ayı sansarının açtığı delikten dünyaya doğru giderken Ojik'te kuşlar yaz esintisinin arkasından uçabilsin diye kafesleri açmaya girişmiş. Bu esnada gökyüzü insanları neler olup bittiğini fark edip telaşla bağırmaya başlamışlar. Ancak ilkbahar, yaz ve güz o zamana kadar çoktan kaçıp gitmiş dünyaya açılan delikten. Arkalarından bir sürü kuş da götürmüşler üstelik. Ayı sansarı da bu esnada açtığı deliğe ulaşıp gökyüzü insanları onu yakalamadan dünyaya kaçmayı başarmış. Ancak Ojik onun kadar şanslı değilmiş. Oğlunun kuşların hepsini görmek isteyeceğini düşünerek kafeslerin kapısını tek tek açmakla uğraşıyormuş hala. Gökyüzü insanları yetişip de deliği kapattıklarında Ojik için artık çok geçmiş. Gökyüzü insanları deliği tamir etmeyi bırakıp da onun peşine düşünce Ojik kendisini hemen Zerdeva'ya çevirmiş. Ovaları geçerek kuzeye doğru var gücüyle koşmaya başlamış. Zerdeva olarak insan halinden çok daha hızlı koşuyormuş. Üstelik o bu şekle bürünmüşken atılan bir ok onu ancak kuyruğunun ucundan vurursa yaralayabilirmiş. Ancak gökyüzü insanları da Ojik'in beklediğinden çok daha hızlı koşuyorlarmış. Zerdeva son çare olarak bir ağacın tepesine tırmanmış. Fakat çok iyi nişancılar olan gökyüzü insanları onu ok yağmuruna tutmaya başlamışlar. En sonunda bu oklardan biri gelip onun canını yakabilecek tek yere, kuyruğunun ucuna saplanıp kalmış. Zerdeva artık sonunun geldiğini anlamış böylece. Bu esnada aşağıdan hala ok atmakta olan insanların bazılarının elinde kendi kabilesinin totemlerini görmüş. "Kuzenlerim, ne olur gidin buradan, yalnız bırakın beni," diye bağırmış bunun üzerine. Gökyüzü insanları bu feryat üzerine onu yalnız bırakıp uzaklaşmışlar oradan. Zerdeva bir süre daha bekledikten sonra ağaçtan inmiş, etrafta biraz gezinmiş, yerlere bakınarak dünyaya geri dönebileceği bir delik aramaya koyulmuş. Ancak ortalıkta delik filan yokmuş. Biraz gezindikten sonra kendini aniden halsiz hissetmeye başlamış. Dünyadan bakınca yıldızların göründüğü gökyüzünün tabanına boylu boyunca uzanmış.
Sözümü tuttum nihayetinde. Oğlum artık yaz mevsiminin tadını çıkarabilecek. Dünyadaki herkes de öyle. Burada yatıp kalayım ben de. Çağlar boyu göklerde bu günlerin bir hatırası olarak durayım. İnsanlar benden sevgiyle bahsetsinler. Başka da bir şey istemem, demiş kendi kendine. İşte Zerdeva böylece kalmış gökyüzünde. Bulutsuz bir gecede gökyüzüne baktığınızda kendi gözlerinizde görebilirmişsiniz onu kuyruğunda bir okla öylece dururken. Kızılderililer ona Zerdeva yıldızları anlamında Ojik Annung derlermiş. Diğer insanlar için ise adı Büyük Ayı takım yıldızıymış. Titanların Savaşı. İnsanların yeryüzüne adım atmalarından çok önce Zeus'un hükümran olduğu Olimpos'taki tanrılar daha iktidarı ele almamışlarken 12 tanrıdan oluşan Titanlar diye adlandırılan bir grup vardı. Titanlar yeryüzü tanrıçası Gaia ile gökyüzü tanrısı Uranüs'ün kızları ve oğullarıydılar. Uranüs çocuklarından hiçbirine, özellikle de olağanüstü güçlü, tek gözlü devler olan Kaykloplara hiç güvenmiyordu. Çocuklarını yeraltı dünyasının derinliklerindeki bir hapishane olan Tartarus adında bir saraya kapatmıştı. Ancak en küçük Kyklop olan Kronos babasını devirdi ve kız kardeşi aynı zamanda da karısı olan Rhea ile birlikte hükmetmeye başladı. Kronos tacını kaba kuvvetle koruyan çok öfkeli, kıskanç bir tanrıydı. Rhea ne zaman yeni bir çocuk doğursa hemen kendisine getirilmesini ister ve çocuğu karısının gözü önünde yerdi. Bu hilekar ve korkunç hareketiyle hiçbir varisinin hükümranlığını tehdit etmemesini güvence altına almış oluyordu. Rhea'ya çok uzun yıllar ona itiraz etmeyi göze alamamıştı ama bir gün Zeus adında bir oğlan doğurdu. O kadar güzel bir bebekti ki Rhea onu kana susamış kocasına vermek istemedi. Onun yerine kundak bezlerinin içine büyük bir kaya sarıp onu verdi. Kronos durumdan kuşkulanmadı, bebek olduğunu düşünerek elinde tuttuğu kayayı yutuverdi. Rhea'ya da oğlu Zeus'u Kuretalar adında bir grup ruha verdi. Bu ruhlar da bebeğini korudular. Kronos ne zaman yanlarına gelse bebek Zeus'un ağlamalarını duymaması için büyük zillerine ve diğer çalgı aletlerine vurarak gürültü yaptılar. Zeus büyüdüğünde anneannesi Gaia'yı ziyarete gitti. Gaia da ona Kronos'un şarabına koyması için özel bir zehir verdi. Ancak zehir Kronos'u öldürmedi, sadece hastalanmasına neden oldu. Bir anda midesinde ne varsa hepsini dışarı çıkardı. Bunların arasında Kronos'un daha önce yediği Zeus'un kız ve erkek kardeşleri de vardı. Bunlar Olimpos'un 12 tanrısı olacaktı. Eski tanrılar ile yeni tanrılar, Titanlar ile Olimposlular arasında büyük bir savaş başlar. Bu çok acı bir mücadeledir. Olimposlular her birinin 100 tane eli olan ve Titanlara büyük kayalar fırlatan 3 devden yardım alırlar. Zeus tutsak kaylokları Tartaros'tan çıkarır. Onlar da minnetlerini göstermek için Olimposlar için özel silahlar hazırlarlar. Poseidon için ucu 3 çatallı bir zıpkın, Hades için bir karanlıklar miğferi ve tanrıların kralı Zeus için de bir şimşek. Savaş tüm hızıyla devam ederken Titanlar püskürtülür, birçoğu öldürülür, diğerleri de sonsuza kadar Tartaros'a hapsedilerek 3 devin gözetimine bırakılır. Savaşa katılmayan Titanlar ise serbest kalır. Ancak Titan Aipetos'un oğlu Atlas'a özel bir ceza verilir. Titanların yanında yer aldığı için gök kubbeyi sürekli o devasa omuzlarında taşıyacaktır. Diğer Titanların bir kısmı kaçar, kaçmayanların arasında Kronos da vardır. Ancak Zeus'un Olimpos Dağı'ndan gönderdiği şimşeklerden biri tarafından öldürülür. Titanlar yok edildikten sonra 3 kardeş Zeus, Hades ve Poseidon dünyayı kendi aralarında paylaşırlar. Hades yeraltı dünyasını, Poseidon denizleri, Zeus da gök kubbeyi alır. Toprak tanrıçası Gaia'nın elinde karalar kalmıştır. Gene de 3 erkek kardeş zaman zaman duruma müdahale edebilmektedirler. O zamandan sonra dünya Olimposlular tarafından yönetilmeye başlar. Teb'in laneti. Bilinen ünlü mitlerin çoğu yazgılarından kaçmaya çalışan ölümlülerle ilgilidir. Oidipus ile Teb'in laneti de istisnai bir durum değildir. Bir kahin, Teb kralı Laius oğlu tarafından öldürüleceğini söyler. Bunun üzerine kral, karısı Aikoste bir erkek çocuk doğurunca çocuğu üzülerek de olsa bir çobana verir ve onu dağlara götürüp öldürmesini ister.
Bebeği öldüremeyeceğini anlayan çoban bacaklarından bir sarmaşığa doladığı çocuğu bir ağacın dalından sarkıtır. Yoldan geçen bir köylü soğuktan titreyerek ağlayan çocuğu bulmamış olsaydı her şey orada sona erebilirdi. Ancak köylü çocuğa acır, sarmaşığı keserek onu indirir. Köylü çok yoksuldur, bebeğe bakacak gücü de yoktur. Korint diye adlandırılan krallığa giderek bebeği sarayın kapısına bırakır. Olaylar şöyle gelişir. Korint kralı Polybus'un çocuğu olmamıştır. Kapısına bırakılan bu çocuğu evlat edinir. Ona Oidipus adını verir. Oidipus çok iyi yetişir ve aslında Korint prensi olmadığını hiç bilmez. 20 yaşına girdiğinde bir kahini görmeye gidinceye kadar mutlu bir yaşam sürer. Kahin ona babasını öldürüp annesiyle evleneceğini söyler. Bu kehanet Oidipus'u şimşek çarpmışa döndürür. Bunun gerçekleşmesinden çok korkar. Babasını ve annesini çok sevdiği için böyle korkunç bir yazgıdan kaçmanın tek yolunun Korint'ten hemen ayrılıp izini kaybettirmek olduğuna karar verir. Bu yüzden yanına sadece birkaç parça giysi ve biraz yiyecek aldıktan sonra gece yarısı kuzeye doğru yola çıkar. Bir sonraki gün Tebe giderken arabasıyla karşıdan gelen yaşlı bir adamla karşılaşır. Adam yanından geçip gitmek yerine arabasını doğrudan Oidipus'un üstüne sürer. Bir yandan da Oidipus'a yoldan çekilmesi için bağırır. Genç Oidipus gururlu bir prens olduğu için sıradan bir köylü gibi emir almaya alışkın değildir. Araba tam üstünden geçecekken eline bir çit kazığı alır ve arabanın sürücüsüne fırlatır. Kazığın kafasına denk geldiği adam anında ölür. Oysa Oidipus gerçek babası olan Teb kralı Laius'u öldürdüğünden habersizdir. Cesedini yolun kenarına gömerek Teb'e doğru yola çıkar. Oidipus şehri kadın başlı ve kanatlı bir aslan olan Sipkins adlı bir canavar tarafından harap edilmiş bulur. Bu korkunç yaratık tarlalardaki ekinleri yemiş, nehirleri kurutmuştur. Bu yaratığı öldürmenin tek yolunun Teb'den birinin Sipkins'in bilmecesini çözmesi olduğu söylenir. Birçok kişi bilmeceyi çözmeyi denemiş ama başarısız olmuştur. Yanlış cevap vermenin cezası aslanın dehşetengiz dişleri arasında ölmektir. Teb kraliçesi Aykoste kocasının da bilmeceyi çözmek için yola çıktığını ama dönmediği için ölmüş olduğunu düşündüğünü Oidipus'a söyler. Aykoste aslında kocasının katiliyle konuştuğunu bilmez. Oidipus cesur bir adamdır, akıllı olduğunu da düşündüğünden Sipkins'in karşısına çıkmayı kabul eder. Canavarın yaşadığı mağaraya giderek kendini tanıtır. "Ben Oidipus, buraya senin bilmeceni çözmeye geldim." der. "Pekala, söyle bakalım, sabahları 4, öğleden sonraları 2, akşamları da 3 ayaklı olan şey nedir?" der Sipkins. Oidipus birkaç saniye düşünür ve Sipkins tam öne atılıp onu yiyecekken konuşmaya başlar. Yanıt insan. Bebek olarak doğar, yerde emekler, yetişkin olduğunda 2 ayağının üzerinde yürümeye başlar. Yaşlandığında yani hayatının sonlarına doğru bir bastonla yürür, 3 ayaklı olur der. Birden Sipkins'in çığlık attığını, beyaz sıcak alevlerle kaplı bir topa dönüştüğünü görür. Lanet böylece kalkar ve Oidipus hemen Teb'e döner. Orada bir kurtarıcı ve kahraman olarak karşılanır. Aykoste de duyduğu minneti göstermek için onunla evlenir, onu kral yapar. Kral ve kraliçe olarak birlikte krallığı uzun yıllar mutlu bir şekilde yönetirler. 4 çocukları olur. İkiz oğulları Etoekles ve Polinekes ile kızları Antigone ve İsmene. Çocuklar doğduktan kısa süre sonra Teb'de korkunç bir veba salgını başlar. Yüzlerce kadın, erkek ve çocuk hayatını kaybeder. En iyi hekimlere başvurmalarına, insanların gece gündüz tanrılara yakarmalarına karşın ölümler sürer. Oidipus sonunda Triasas adında bir falcıya danışır. "Bu salgını durdurmak için ne yapmam gerektiğini söyle bana," diye yalvarır. "Nedenini aramayı bırak, bu sadece sana zarar verir," diye uyarır Tyreus. Ancak Oidipus ısrar eder. Teb'in neden böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığını söyleyebilecek Yunanistan'daki herkesi huzuruna çağırır. Sonunda yaşlı bir çoban öne çıkar. "Ben size söyleyebilirim Teb kralı, ancak gerçeklerden pek hoşlanmayacaksınız," der. Sabırsızlanan Oidipus konuşmayacak olursa kırbaç cezası vereceğini söyler. "Pekala, siz aslında sandığınız gibi Polybus'un oğlu değilsiniz. Babanız öldürdüğünüz adam Laius'tur," der çoban. Oidipus önce ona inanmaz.
Ancak çoban çocukken onu alıp dağlara götürdüğünü ve bir dala astığını anlatır. Bir gezginin bebeği aldığını görmüştür. Oidipus dizlerinin üstüne çöker. Kahinin kehaneti gerçekleşmiştir. Babasını öldürmüştür. Aklına sonra daha da kötüsü gelir. Annemle evlendim. Ondan çocuklarım oldu. Bu olanlar kısa sürede duyulur. Hemen sonrasında saraydan yükselen bir çığlık Oidipus'un kulağına kadar gelir. Kapılar birden ardına kadar açılır. Bir hizmetkar kız dışarı fırlar. Korkunç haberi verirken gözlerinden yaşlar gelir. "Ay Kosta efendim, sizin karınız, sizin anneniz öldü. Kılıcınızla kendini öldürmüş." Oidipus yaptıklarının dehşeti içinde hançerini alır ve kendi gözlerini oyar. Bundan böyle dünyayı görmeyi istemez.